Cadılık. Eski çağlardan beri insan toplulukları büyü ve büyücülük ile uğraşmışlardır. İnsanlar büyü yoluyla doğaüstü bir takım kuvvetleri kullanabileceklerine inanarak arzularına kısa yoldan ulaşmak istemiş, gelecekten haber almaya çalışmışlardır. Bazı insanlar ise büyü yoluyla başkalarına zarar vermek istemişlerdir. Çeşitli toplumlar büyücülük ile uğraşarak insanlara zarar verdiklerine inandıkları kişileri cezalandırmaya çalışmışlardır. Örneğin tarihteki en eski kanunlar arasında sayılan Hammurabi kanunlarında büyücülük ile ilgili bir maddenin olması dikkat çekicidir. Pagan inançlarında, Yahudilikte, Hristiyanlıkta ve İslam'da da büyü ile ilgili bilgilerin olması bu olgunun tarihteki yaygınlığını bize göstermektedir. Çeşitli topluluk ve kültürlerde olduğu gibi Avrupa'daki Hristiyanlar arasında da kara ve beyaz büyüye, cadılığa, peri, gulyabani gibi varlıklara inanç yaygındı. Bu inançların bir kısmı bu topluluklara paganizm döneminden miras kalmıştı. Bir takım doğaüstü güçleri yönlendirebileceğine inanılan cadılara dair inanç, erken Orta Çağ Avrupa'sında yaygındı. Fakat cadı olarak nitelendirilen kişilere karşı sistemli yok etme kampanyası Orta Çağ'ın sonu, Yeni Çağ'ın başlarında 15. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bu sistemli yok etme kampanyası 16 ve 17. yüzyıllarda ise çılgınlık halini almıştır. Bu yıllarda cadı denilen kişilerin şeytani güçlerle işbirliği yaptıkları, vaftiz edilmemiş bebekleri kaçırıp şeytani ayinlerde kullandıkları gibi düşünceler halk arasında yayılmıştı. 1484 yılında iki Dominiken rahibi büyücü avcılarının standart kitabı olan Males Maleficarum adlı kitabı Papa'nın emriyle hazırladılar. Hexenhammer, Cadı Çekici adlı bu eser, şeytanla işbirliği yaptığına inanılan kişilere karşı mücadelede el kitabı oldu. Avrupa'da geniş bir cadı avcılığı başlatıldı. Cadılık suçlamasıyla çoğunluğu kadın olmak üzere yaklaşık 100.000 kişi acımasızca katledildi. Kurbanların çoğu orta yaşlı, dul kadınlardı. Yakılarak öldürülenlerin yaklaşık yarısı bugünkü Almanya sınırlarında yakalanıp idam edilmişti. Katoliklerin yanı sıra Martin Luther ile ortaya çıkan Protestan mezhebi de cadı avına katılmaktan geri durmamıştır. Luther, cadılar herhangi bir zarar vermemiş olsalar bile sırf şeytanla sözleşme yaptıkları için yakılmayı hak ederler demiştir. Ebeler, şifacılar, dul kadınlar, yaşlı ve yalnız kadınlar, anormal görünümlü kişiler basit bir ihbarla kendilerini kiliseye ait Engizisyon mahkemelerinde bulabiliyorlardı. Cadılıkla suçlanan kişilerden geriye kalan mal varlığının bölgedeki derebeyi ve mahkeme görevlileri arasında paylaşılması da cadı avcılığının yaygınlaşmasını teşvik etmiştir. Hedefe konulan kadınlar hakkında akıl dışı suçlamalar bile ciddiye alınıp insanların hayatı karartılabiliyordu. Bir kadının kilisede fazla dua etmesi, gündüz uyuyakalması, gece uyku problemi yaşaması, uyur gezer olması, fazla güzel veya çirkin olması cadılıkla suçlanmak için yeterliydi. Suçlanan kişiler cadı olduklarını itirafa zorlanır, çeşitli işkencelerden geçirilirdi. Cadılık suçlamasına maruz kalan kişi, ki genelde kadınlar bu suçlamalara maruz kalırdı, çırılçıplak soyulur ve vücudunda şeytana dair izler aranırdı. Sonra sorgulama başlardı. İlk olarak şeytanla gerçekleştirilen işbirliğinin detayları sorulurdu. Sanık, suçsuz olduğunu beyan ederse işkence aletleri kendisine gösterilirdi. Suçsuz olduğunda ısrar etmeye devam ederse işkence ile suçunu itiraf ettirme safhası başlardı. Genelde kurbanlar işkenceye dayanamaz ve cadı olduklarını, şeytanla işbirliği yaptıklarını itiraf eder ve yakılarak idam edilirlerdi. Geriye kalan mal ve mülkleri ise iftiracılar ile yetkililer tarafından talan edilirdi. Bazen de sanıklara çeşitli deneyler uygulanırdı. Cadılıkla suçlanan kişi bir ip ile suya atılırdı. Eğer kişi suya batmaz ise suyun bu şeytani kişiyi kabul etmediği söylenerek
sanığın cadı olduğuna kanaat getirilir ve idam edilirdi. Suya batarsa ip ile çekilip kurtarılırdı. Bir diğer deneyde ise suçlanan kişiye İncil'den seçilen ayetler okutulurdu. Ezberden okunan bu ayetleri bir cadının doğru bir şekilde okuyamayacağına inanılırdı. Ayet okurken yapılan bir yanlış kişinin ölümüyle sonuçlanabilirdi. Kişi ayeti yanlışsız okusa bile kurtulacağı kesin değildi. Bazı cadı mahkemeleri bunu da şeytanın oyunu görüp idama karar verebilirdi. Bu uygulamalara karşı gelenler olmuşsa da Avrupa'da 18. yüzyıla kadar cadı suçlamasıyla insanlar katledilmeye devam etmiştir. On binlerce insan suçsuz yere iftiralara kurban gitmiştir. Önümüzdeki bölümde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir cadı avını konu alacağız. Takipte kalmaya devam edin.